Merhabalar, hoş geldiniz. Biye detaylı fırfırlı şapka çalışmamızı yapacağız bugün. Şapkamızın büyüklüğü 1 yaş uyumlu olacak. Bir tane ip yeterli olacak. Daha önce biye detayı ve fırfırı ile beraber hırka çalışmamız, şort çalışmamız oldu. Bunların ardından şapka çalışmamı da isteyen arkadaşlarım için bu videoda detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şapkamızı dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Her ikisini de sizinle paylaşmak istedim. Daha önce hırkada çalıştığım gibi ajur çalışmasıyla beraber de yine şapkamızı yapabilirsiniz. Ya da böyle dümdüz ördükten sonra da işleme, süsleme detaylarıyla tamamlayabilirsiniz. Şapkamız için bir tane ip yeterli olacak. Ayrıca daha büyük ya da daha küçük nasıl öreriz yine onu video sonunda detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Yine bizim ördüğümüz şapkanın santim ölçülerini video sonunda vereceğim. Oradan baktıktan sonra örgünüze başlayabilirsiniz. Biliyorsunuz bağcık çalışmamız için iki tarafı boş çorap şişine ihtiyacımız var. Bunu edinirsek daha rahat örgümüzde örüp ilerleriz. Kolay çalışmamızı hemen örüp anlatmaya başlayalım. Örgümde kullanacağım ipim Alize Baby Best olacak. 240 metre uzunluğunda. Sizler istediğiniz markada bebek ipiyle çalışabilirsiniz. Şiş numaram da 3,5 olacak. 3,5 numaralı şişime tam 90 tane ilmeğimi atıyorum. Bildiğiniz başlama tekniğiyle ilmeklerinizi atabilirsiniz. 90 ilmeğimizi atalım. Sonra bir ters bir düz lastik çalışmasına başlayacağız. 90 tane ilmeğimi attım. İpimi bağlıyorum. Eğer sizin örgünüz sıkı düşüyorsa, eliniz sıkıysa 4 numarayı da tercih edebilirsiniz şişte. Şimdi bir ters bir düz olarak bütün ilmekleri öreceğiz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz olarak bütün ilmekleri örelim. Ön yüzde de geçince terslerin üstüne ters, düzlerin üstüne düz olarak öreceğiz. Bu lastik çalışmamız klasik. Bir ters bir düz lastik çalışmamızı birkaç sıra örelim. Kaç sıra ördüğümü ters bir düz lastik çalışmamı tamamladım. Bu kadar uzunluk bizim için yeterli. Ön yüzden arka yüzden bir ters bir düz olarak ördük ve 4 sıra çalıştık. Şu şekilde düz sıralarımdan baktığımda 1, 2, 3, 4 sıra örmüş oldum. Ve son olarak da şu an örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünden geçerken bütün ilmekleri düz olarak öreceğim. Çünkü biye çalışması yapacağımız için. Şimdi burada bütün ilmekleri düz olarak örelim. Ön yüzde ters sıra gözükecek. Buradaki ters sıralardan biye çalışması için ilmek toplayacağız. O nedenle buradaki bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Ön yüzde çizgi şeklinde hat olarak bir sıra tersim görülsün. Şu noktalardan her bir sıradan sonra biye çalışması için ilmek çıkarmada bize yardımcı olacak bu hattımız. Evet, örgümün arka yüzünden geçerken bir sıra bütün ilmekleri düz olarak ördüm. Örgümün ön yüzünde bir sıra ters örgüm oluştu. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve şapkamız yeterli uzunluğa gelene kadar burada bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Arka yüzden de ters olarak öreceğim. Başka bir detay yok. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğiz. Şimdi düz örgülerle sıramızı tamamlayalım. Arka yüze geçelim. Bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Arka yüze geçiyorum. Burada da ters örgülerle örüyorum. Bu aşamadan sonra bir detay yok. Arka yüzden ters, ön yüzden düz olarak yeterli derinliğe, uzunluğa gelene kadar örelim. Sonra tepesindeki kesmelerle beraber devam edeceğiz. Bu sırayı ters örgülerle tamamlıyoruz. Ön yüze geçiyoruz. Düz olarak örüyoruz. Arka yüzden ters yeterli uzunluğa gelene kadar bizler örelim. Şimdi yeterli uzunluğa geldim. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak ördüm. Arka taraftan lastikten yukarı doğru ters sıralarımı saydığımda 40 sıra çalışmış oldum. Santim olarak ölçtüğümde de tüm boyuna baktığımda 14 santim. Sadece lastik çalışmam bitimine kadar da yaklaşık 12,5 santim çalışmış görünüyorum. Genişliğini merak eden arkadaşlar için de ölçtüğümde yaklaşık 40 santimde genişliği görünüyor. Burası bizim şapkamızın derinliğini gösteriyor. Şimdi tepesindeki şu kesmeleri yapacağız. Sizin kendi ipinizin kalınlığına göre bu derinliği ne kadar istiyorsunuz? 14 santim, 15 santim olacak şekilde çalıştık. Şimdi tepesindeki kesmeler için 9 ilmek öreceğiz. Sonra yanındaki 2 ilmeği bir alıp keseceğiz.
Örgümün ön yüzündeyim. Başta 9 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 9 düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum düz olarak. Yine 9 düz örüyorum. Dokuz düz ördüm. Yine 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Dokuz ilmek düz ördüm. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bu şekilde 9 düz örüyoruz. 10. ve 11. ilmeği kesiyoruz. Sıra sonuna kadar bu sıralamayla ilerleyelim. Örgümün sonunda 2 tane ilmeğim kalıyor. İlerleyelim kesmeleri yaparak bu sayılarla. İlerledim. En son 9 ördüm. 2 ilmeği bir alıp kestim. Şurada belli oluyor. Yine 9 ilmeğimi ördüm. Şişimde 4 tane ilmeğim kaldı. 9 ilmek ördükten sonra bu 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi de yine düz olarak örüp örgümün arka yüzüne geçiyorum. Baktığımda burada lastikten yukarı doğru bir sıra tersim görünüyor. Sonra burada biye çalışması yapacağız. Önce tepesindeki kesmeleri tamamlayalım. Arka yüzden hiçbir şekilde kesme vesaire yapmıyoruz. Bütün ilmekleri olduğu gibi örelim. Ön yüze geçelim. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kesme hattımı da 8 yerde yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bu sırada 8 öreceğim. Sonra 2 ilmeği bir alıp keseceğim. 2, 3, 8 ilmeğimi gördüm. Şurası da benim kesme hattım zaten. Bunu ve yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Yine 8 ilmek örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Yine 8 ilmek örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum bu sırada. Bu sıralamayla örüyoruz. Yine örgümün sonunda 2 tane düzüm kalıyor. Bu kesmeleri yaparak ilerleyelim. İlerledim. 8 düz ördüm. Şişimde 4 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Son kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Arka tarafta kesme yapmıyorum. Bütün ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Tekrar ön yüze geçtiğimizde 7 ör, 2 ilmeği bir eksilt, 7 ör, 2 ilmeği bir eksilt şeklinde sırayı tamamlıyorum. Yine arka yüzden ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Bu defa ön yüze geçtiğimde 6 örüp eksiltiyoruz. Bu şekilde 6, 5, 4 diye küçülterek gidiyoruz tepedeki kesmeleri. Bu aşamaları yapalım. Sonra yine beraber devam edelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçtim. Bu defa 2, 4, 6, 7 düz ördüm. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Burada kesme hattım oluşuyor zaten. Artık ortaya çıkmaya başladı. Her zaman örgümün ön yüzünde kesmeleri yaptıktan sonra sonda 2 tane ilmeğim kalıyor. Bu 2 ilmeğim sabit kalıyor. Bu 2 ilmeği de örüyorum. Arka yüzden ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Ön yüzde kesmeler yapmaya devam ediyorum. Kesmeler yaparak devam ediyorum. Kesme hattımdan önce ön tarafta 2 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu sırada da bir öreceğim, bir eksilteceğim. Ve şu an şişimde de 26 tane ilmeğim var. Bu aşamada ilk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki 2 ilmeği hemen kesiyorum. Bir örüyorum, bir kesiyorum. Bir örüyorum, bir kesiyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Son kalan 2 ilmeğimi de ikisini bir alıp kesiyorum. Yan yana 2 tane kesme yapmış oldum. Şimdi baktığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane ilmeğim kaldı. Bu arka taraftan ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Arka taraftan sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi ikişer ikişer örüyorum. Şöyle ikişer ikişer ilmekleri eksilterek devam ediyorum.
Son kalan bir ilmeğimi de örüyorum. Baktığımda 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğim kaldı. Artık burada beremizin tepesindeki toparlamayı, kesmeyi tamamlamış olduk. Şöyle ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Çünkü dikişte kullanacağım. Şimdi bu 9 ilmeğimin içinden iğne yardımıyla ipimi geçireceğim. O şekilde toparlayacağım orayı. Ucundaki kestiğim ipimi iğneme geçirdim. Hemen ilmeklerimin içinden geçiriyorum. İpimi buradan sıktım biraz. Ters çeviriyorum. İsterseniz bir tur daha içinden geçirelim. Burayı sıktıktan sonra kesme hattım şu her iki taraf karşılıklı getiriyorum. Şu kesmelere başladığım yere kadar. Oraya kadar dikeceğim. Şu kesme hattımın başladığı yere kadar sadece şu kısmı dikeceğim. Dikişimi baktığımda kesme hattımla aynı hizada olacak şekilde tamamladım. Şimdi örgümü çeviriyorum. Burada biye çalışmasıyla devam edelim. Bir çalışması için iki tarafı boş çorap şişine ihtiyacımız var. Böyle şiş olmayan arkadaşlarım da normal şişle nasıl yaparız? Misinalı şişle biye çalışmasını nasıl yaparız? Başka arkadaşların video çalışmaları var. Oraları inceleyerek nasıl yaparız oradan da faydalanabilirsiniz. Şimdi bizler buradaki şiş numaramda 3,5. 3,5 olur 4 olur fark etmez. 4 tane ilmeğimi atıyorum. Şu şekilde 4 ilmeğimi attım. Şimdi geldik buradaki ters görünen hattımdan biye çalışması nasıl yapacağız? Bu ters görünen hattımın her bir sırasını takip ederek hiç atlamadan her birinin sıra sıra şuradan gireceğim. Buralar benim biye çalışmam için faydalanacağım yerler olacak. Her bir sırayı takip ederek biye çalışmamı yapacağım. Şimdi ilmeklerimi attım. Şuraya şu şekilde geçirdim. Ve şişimde şu an 5 tane ilmeğim görünüyor. Şişimi de şöyle kaydırdım. İpimi arkaya aldım. Düz olarak örmeye başladım. 1 2 3 düz ördüm. Dördüncü ve beşinci ilmeğimi ikisini beraber düz olarak şöyle örüyorum. Yanındaki hemen ters sıramdaki şu noktadan sıramı takip ediyorum. Şuralardan girerek öreceğim. Sıra atlamadan yine buradan giriyorum. Şişimi kaydırdım. 5 tane ilmeğim oldu. İpim arkada sürekli. 3 tane düz örüyorum. Dördüncü ve beşinci ilmeği ikisini beraber örüyorum. Tekrar sıramı takip ediyorum. Şuradan giriyorum. Şişimi kaydırdım. 3 düz örüyorum. Dördüncü ve beşinci ilmeğimi beraber örüyorum. Sıramı takip ediyorum. Üç düz ördüm. Dördüncü ve beşinci ilmeği beraber örüyorum. Yine sıramı takip ediyorum. Şurası. Şuraları baz alarak çalışıyorum.
Bu teknikle sonuna kadar biye çalışmamı yapıyorum. Zaten ortaya da çıkmaya başladı. İlerleyelim, sonuna kadar her bir sırayı takip edip biye çalışmamızı birleştirerek devam edelim. İlerledim. Sonuna doğru yaklaştım. Şimdi bitirişini de beraber yapalım. En dipte bir tane daha var. Buraya da giriyorum. Ve biye çalışmamı tamamlamış oluyorum. Şöyle örgümü çeviriyorum. Önce üçünü bir kesiyorum. Sonra bu ilmeği şişime takıyorum. İkisini beraber kesiyorum. Kalan ilmeğimin de içinden geçireceğim ipimi ve keseceğim. Şu haliyle biye çalışmamızı tamamlamış olduk. Şimdi fırfır çalışması için yine 3,5 numaralı şişim aldım. Fırfır çalışması için yaptığım biye çalışmasında çevirdiğim bir hattım var. En uç kısmındaki yerden girerek ilmek toplayacağız. Şuradan girelim, ilmeğimizi toplayalım. Bir ilmek çıkaracağız, bir gizli artırma yapacağız ki fırfır detayı oluşsun. Şimdi birinci ilmeğimi çıkardım. Bir tane gizli artırma yapıyorum. Sıramı takip edip bir ilmek çıkarıyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Şuradan sıramı takip ediyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Tam şu yaptığım biye çalışmasının içe doğru kıvrılan uç kısmındaki yerden giriyorum. Yine sıramı takip ediyorum. Yine bu teknikle bir gizli artırma yap, bir ilmeği topla sıra sıra, tabii ki atlamadan sonuna kadar geliyorum. İlmeklerin bir hayli çoğalmış oluyor tabii toplarken. Sonra arka yüzden ters, ön yüzden düz olarak bu çalışmayı öreceğiz. Devam edelim bizler çıkarmaya. Sonuna kadar bütün ilmekleri toplamış oldum. Şimdi baktığımızda ilmeklerim de bir hayli çoğaldı. Örgümün arka yüzündeyim. Burada bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. Topladığım ilmekleri ön yüzden de düz olarak öreceğim. Kaç sıra uzunlukta istiyorsanız bu fırfır çalışmasını bu uzunlukta yapalım. Hiçbir detay yok zaten. Bu topladığınız ilmekleri ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğiz. Gizli artırmaları ilmeğim açılmayacak şekilde şöyle ortadan giriyorum ki ilmeğim açılmasın, delikli bir görüntü oluşmasın. Buna dikkat ederek ters örgülerle örüyorum. Bakalım şurada 2, 4, 6 sıra örmüşüm. Bu uzunluğu sizler kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz kadar örebilirsiniz 5-6 sıra. Sonra bütün ilmekleri kesip kapatalım. Şimdi burası benim örgüm arka yüzü. Şu biyeli tarafı gördüğümde düz örgülerle çalışacağım. Burası arka yüzü. Bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Ön yüze şuraya geçtiğimizde de düz olarak çalışalım. Sıralarımızı tamamlayıp ilmeklerimizi keselim. Fırfır çalışmamı tamamladım. Anlattığım gibi ön yüzden düz, arka yüzden ters olacak şekilde. Ters sıralarımı saydığımda 2, 4, 6 sıra görünüyor. Sizler bunu 5 sıra yaparsınız, 6, 7 sıra yaparsınız. Nasıl uzunlukta istiyorsanız.
Yanındaki bu ayrıklığı da lastik alın kısmındaki lastikle fırfır detemin yanında bir ayrıklık vardı. 3-4 dikişle burayı birleştirdim. Hem sağındaki solundaki ipleri içine alıp temizlemiş oldum. Burayı da aynı şekilde içine alıp temizleyeceğim. Diğer taraftaki minik ayrıklığı da şurayı birleştirdim. Görüntümüz bu şekilde. Ben minik minik işlemeler de yaptım. Tabi size çiçek işlemesini göstereceğim. Nasıl süslemek istiyorsanız o sizin tercihinize kalmış. Şimdi bizler bağcık çalışmasıyla devam edelim. Şuradaki beremde göstereyim. Önce bağcığımızı çalışacağız. Sonra geleceğiz buradaki biyeyi boyun kısmına gelecek şekilde birleştirerek devam edeceğiz. Ve yine bağcığımızı çalışıp şapkamızı tamamlamış olacağız. Burada iki tarafı boş çorap şişine ihtiyacımız var. Şimdi iki tarafı boş çorap şişim yine 3,5 numara olur, 4 numara olur fark etmez. Bunu 4 ilmek atarak başlıyorum. Çok defa daha önce gösterdim bağcık çalışmasını ama yine burada da size göstereceğim. 4 ilmeğimi attım. İlmeklerimi şişimin diğer ucuna doğru kaydırdım. İpim arkada kalacak sürekli. Bu 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dört ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar ilmeklerimi şişimin diğer ucuna kaydırıyorum. İpim yine arkada. 4 düz örüyorum. İlmeklerimi kaydırıyorum. İpim arkada. Hiç çevirmiyorum örgümü. Sürekli bu teknikle örüyorum. 4 düz örüyorum. Bu şekilde bağcığımız yeterli uzunluğa gelene kadar ilmeklerimi şişimi diğer ucuna kaydırarak 4 ilmek düz örerek devam edelim. Bağcığım için yeterli uzunluğa geldim. Yaklaşık 30 santim çalışmış oldum. Bu uzunluğu kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Standart bir santim ölçüsü değil aslında. İplerim takılı oldu. Şişimi alıyorum. Şapkamdaki düz yüzü bende olacak şekilde boyun kısmına doğru ilerlerken biye çalışmamın olduğu yer var. Burada dikişle birleştirdiğimi söylemiştim. Kalın bir görüntü var burada. Bu biye çalışmamın altından uygun yerden girdim. Şöyle üst tarafta kalacak yerden şu şekilde girdim rastgele. Burayı 5. ilmeğim olarak kabul edeceğim. İlmeklerimi şişimin diğer ucuna doğru kaydırdım. Başlıyorum düz örgülerle. 1 2 3 düz ördüm. 4. ve şişimi geçirdiğim bu noktadan ikisini beraber örüyorum. Birleştirmiş oldum. Yine uygun yerden girmeye çalışacağım. Şuradan bir çalışmamın buradan giriyorum. İlmeklerimi kaydırdım. 3 düz ördüm. Bu iki ilmeğimi beraber örüyorum. Yine bir çalışmamın şu kısımdan şuradan da bir ilmeğimi alacağım. Bu ikisini beraber öreceğim. Şöyle. 1 2 3 ilmeğimi ördüm. Bu şişimdekileri hepsini bir örüyorum. 4 ilmeğimi koruyarak ilerlemiş oluyorum. Birleştirmiş oluyorum. Şimdi kenar hattıma geldim artık. Bu biye çalışmasında geçtim. Buradaki tek telinden girerek çalışabiliriz. İkisine birden değil de şu öndeki tek telinden kenardaki ilmeğimin buradan giriyorum. Üç ilmeğimi ördüm. 4. ve 5. ilmeğimi beraber örüyorum. Yine sıramı takip ediyorum. Hemen şuradan giriyorum. 2 ilmeği beraber örüyorum. Boynu kasmayacak şekilde örgümüzde aynı esneklikte olacak biye çalışması yapın. Bazen bu noktaya 2 kere batabilirsiniz. İlk ilmekleri örmeden aldıysanız
2 ilmeği beraber örüyorum. Bu şekilde birleştirmemizi yaparak devam edelim. Tam bu dikişi olan yere geleceğiz. Yine dönüp birleştirmeye devam edeceğiz. Sübyemin bir tık altına kadar birleştireceğim. Sonra yine bu 4 ilmeğin bağcık çalışmasıyla devam edeceğim. Birleştirme yaparak devam edelim. Dikişimin olduğu yere geldim. Bu orta noktaya da uygun yere batıyorum. Birleştirmeye devam ediyorum. Şimdi diğer tarafa geçtim. Burada sıramı takip ediyorum. Bir çalışmamın olduğu yere geldim. Boyun çevresini birleştirmesini yaparak ilerledim. Burada da yine uygun yerden batmaya çalışıyorum. Birleştirmemi tamamlamış oldum. Şimdi bu 4 ilmeğimle bağcık çalışması yapmaya devam ediyorum. Diğer tarafta kaç santim ördüyseniz burayı da aynı uzunlukta çalışalım. Şişimizde kalan 4 ilmeğin hepsini birden topluyoruz. Bu bütün ilmeklerin içinden ipimi geçiriyorum. Ondan sonra kesiyorum. Oraya da gösteririm isterseniz. Şimdi bağcığımız yeterli uzunluğa gelene kadar örelim. Birleştirmemiz de bu şekilde çalışmış olduk. Sizler kendi örgünüze göre kenarını nasıl ördüyseniz dengeli bir şekilde birleştirerek tamamlayalım. Bu taraftaki bağcığımızı yapmaya devam edelim. Bağcığımda yeterli uzunluğa geldim. Şimdi bu 4 ilmeğin hepsini birden kapatacağız. 4 ilmeğin içinden geçirip ipimi şöyle çıkarıyorum. Bir tane ilmeğim kaldı. Bunu da bir kere örüyorum. Uzatıyorum biraz. Kalan ipimi de iğne yardımıyla içine alıp temizleyeceğim. Ve şapkamızı da tamamlamış olduk. Bu fırfır detaylarını elimizle düzelterek form verelim. Şöyle. Şimdi süslemesini nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde değerlendirebilirsiniz. Çiçek yapımını ben tekrar bu videoda göstermeyeceğim. Daha önce anlatmıştım çiçek, tomurcuk, yaprak çalışmalarını. Bunları size o videoyu ekleyerek göstereceğim. Dilerseniz burada çiçek çalışmasıyla yapabilirsiniz. Daha farklı süslemeler yapabilirsiniz. Ya da hazır minik çiçekler satılıyor. Onları dikerek süsleyebilirsiniz. Sade olarak da kullanabilirsiniz. Bu minik kalp görüntüsündeki işleme de videolarımın arasında mevcut. Açıklamalar kısmına linkini onu da bırakacağım. Bu işlemeyi de yapmak istiyorsanız yine oradan faydalanabilirsiniz o videomdan. Çiçek işlemesinin videosunu ekleyeyim. Oradan faydalanabilirsiniz. Çiçek çalışmasıyla başlayalım. Çiçeğimin ortasına minik bir tomurcuk çalışıyorum. Buraya ben yapmışım. Şimdi şuraya çiçeğimin şuradaki tomurcuğu çalıştığımızı düşünelim. Size göstermek için. Örgümün herhangi bir yerinden giriyorum. Düğümümü attım tabii ipimde. Şöyle. Sonra 3-4 defa, 5 defa doluyoruz.
Tomurcuğunuzun büyüklüğüne göre şurayı da tutuyorum, şurayı. Ve iğnemi çekiyorum. Az önceki battığım yerin yakınına batıyorum. Ve tomurcuğumu çalışmış oluyorum. Bu kadar basit. İçeriden de bunu şimdi sabitleyeceğim. İpimi kesiyorum. Tomurcuğumuzu çalıştık. Şimdi çevresine istediğiniz renkte ipi alarak yaprak çalışacağız. Şöyle pembe rengimi bağladım. Tomurcuğumun dibinden girdim. Rastgele şöyle battım. Ve yine girdiğim noktanın yakınından iğnemi batırıyorum. Sonra şöyle yaprağımın uzunluğunu burada tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Şurayı şöyle şu ipi parmağımla tutuyorum. Burası benim yaprağım oluyor. Şöyle bir görüntü var. Buradan iğnemi geçirdim. Şu şekilde sabitliyorum. Tekrar aşağı doğru tomurcuğumun dibine iniyorum. Çok sıkmayalım. Aynı şekilde yaprağımın uzunluğunu ayarlıyorum. Yine tomurcuğumun yakın dibine doğru batıyorum. Tomurcuğum çevresinde bu şekilde yaprak çalışmasıyla ilerliyorum. Şeyimi çalışmış oldum. İpimi içeriden gizleyerek temizleyeceğim. Farklı renk ipimi kullanıyorum şimdi. Bu yapraklarımın içini dolduracağım. Aynı renkle de doldurabilirsiniz. Bu detaylar tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi yaprağımın orta noktasından giriyorum. Aynı şeyi tekrar edeceğiz. Yaprağımın şuradaki büyüklüğüne göre ayarlıyorum. Tam ortasına battım.
Tercihinize göre büyüklüğünü ayarlayarak bu şekilde çiçeğimizi çalışıyoruz. Şimdi şu kenarlarında serpiştirerek yaptığım yaprakları yapayım. Herhangi bir yerden giriyorum. Aynı çiçeğimde yaptığım tekniği uygulayarak yapıyorum. Buradan yeşil ipimle girdim. Yakınındaki noktaya batıyorum yine. Burada bir yaprak oluşturdum. Tekrar içini dolduracağım. İsterseniz şuraya da bir tane yaprak çalışayım. Biraz küçük olsun. Kenarlarına da uzunluğunu tercihinize göre ayarlayarak bu şekilde yeşil işlemeleri dilediğiniz gibi şapkanızda yerleştirerek yapabilirsiniz. 4 yerde farklı büyüklüklerde çiçek yaptım. Yanına birkaç tane yapraklar yaptım. Tomurcuklar yaptım. Bu şekilde süsleyerek şapkanızı tamamlayabilirsiniz. Ya da böyle minik işlemelerle yine tamamlayabilirsiniz. Santim olarak ölçüsünü vereyim. Şu şekilde ölçtüğümde 20 buçuk santim çalışmış oldum. Şu haliyle derinliğine baktığımda da 21,5 santim çalışmış görünüyorum. Daha büyük ya da daha küçük, nasıl büyük veya küçük yapmak isteyen arkadaşlarım için anlatmaya çalışayım. Bizler şapkamızı 90 ilmek üzerinden çalışarak başlamıştık. Daha küçük örmek isteyen arkadaşlarım da 82 ilmek atarak başlayabilirler. Uzunluğunu da biz buradaki beremizde 14 santim yapmıştık. Sizler de buna göre biraz daha kısa çalışabilirsiniz. Yine 14 santim de olabilir. Ve tepesindeki kesmeleri de 8 ör 2 ilmeği bir eksil şeklinde sıralamayla yaptığımızda yine son 2 ilmeğimiz kalıyor. Bu kesmelerle tamamlayabilirsiniz. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlarım da 98 ilmek atarak başlayabilirler. Yine uzunluğunu örgünüzün büyüklüğüne, ipinizin kalınlığına göre şu derinliği ayarlarsınız. 16-18 santim olacak şekilde. Tepesindeki kesmeleri de 10 ör 2 ilmeği bir alıp kes. 10 ör 1 eksil şeklinde ilerlediğinde yine son 2 ilmeğimiz kalıyor sabit. Bu tepedeki kesmeleri de aynı buradaki yaptığımız mantıkla yaptığımızda daha büyük şapka elde etmiş olursunuz. Biye çalışmasını, bağcık çalışmasını aynı şekilde yapacağız zaten. Fırfır detayı da aynı şekilde. Yine elimden geldiğince tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de severek yapıp denersiniz. Yaptığınız örgüleri, tecrübeleri benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Farklı çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.